Borsada işlem yapan milyonlarca yatırımcı var. Kimisi sabah akşam ekran başında, kimisi sadece telefondan arada bir bakıyor. Ama hepsinin kafasında aynı düşünce dönüyor. Acaba bu hisse ileride yükselecek mi? Bugünkü fiyat gelecekteki kazancı yansıtıyor mu? Aslında bu sorunun cevabı yatırımcının bakış açısına göre değişiyor. Çoğu kişi geçmiş verilere bakıyor. Geçen sene şu kadar kar etmiş, dağıttığı temettü bu kadarmış. Ama bir gerçek var ki borsa geçmişi değil, geleceği fiyatlar. Bir hisse senedinin bugünkü fiyatına baktığında aslında şirketin önümüzdeki yıllarda elde edeceği kar beklentilerinin toplamını görüyoruz. Yani piyasa sana diyor ki ben bu şirketin gelecekte şu kadar kar edeceğini düşünüyorum ve fiyatı buna göre veriyorum. Şimdi durup düşünelim. Sen geçmişe bakanlardan mı olacaksın yoksa geleceği okuyanlardan mı? İşte bu noktada devreye giriyor Prospektif FK. Bu oran sana bir şirketin gelecekteki kazancına göre bugünkü fiyatı ucuz mu, pahalı mı olduğunu anlatıyor. Bugün sana bunun mantığını en sade, en anlaşılır şekilde göstereceğim. Çünkü bir kez öğrendiğinde artık sadece bugünü değil, geleceği de görmeye başlayacaksın. Ve işte o zaman yatırım dünyasında gerçek bir adım öne geçeceksin. Takipçilerimizden Özcan kardeşimiz bu konuyu özellikle istedi ve çok doğru bir noktaya parmak bastı. Çünkü borsada en çok yapılan hatalardan biri şudur. Yatırımcılar geçmiş verilere takılıp kalır. Şirketin geçen yılki karına, geçmişte dağıttığı temettüye bakar. Ama borsa bunların çoğunu zaten fiyatlamıştır. Asıl mesele gelecekte ne olacağıdır. İşte Prospektif FK tam da burada devreye giriyor. Klasik FK oranını biliyorsun. Formül basit. Hisse fiyatı bölü hisse başı kar. EPS. Ama buradaki kar genelde geçmiş yılın bilançosundan alınır. Yani dünün fotoğrafı. Prospektif FK ise yarının hikayesini anlatır. Burada hisse fiyatını gelecek bir yıl içinde beklenen hisse başı kâra böleriz. Eğer piyasa şirketin karını arttıracağını bekliyorsa Prospektif FK klasik FK'dan daha düşük çıkar. Eğer kar beklentisi düşüyorsa tam tersi daha yüksek çıkar. Mesela düşün, bir şirket geçen yıl hisse başı 5 TL kar etti. Bugünkü fiyatı 100 TL olsun. Klasik FK eşittir 100 bölü 5 eşittir 20. Ama analistler diyor ki bu şirket önümüzdeki yıl 10 TL kar edecek. Prospektif FK eşittir 100 bölü 10 eşittir 10. Bak, aynı hisse ama geleceğe göre ucuz görünüyor. İşte yatırımcının bilmesi gereken sihir bu. Borsa geleceği satın alır. Peki burada kritik soru geliyor. Gelecekteki karı nereden bulacağız? Burada analiz raporları, şirket beklentileri, sektör büyüme hızları, ekonomik tahminler devreye giriyor. Yani işin içinde hem finansal mantık hem de öngörü var. Ama şunu net söyleyelim. Prospektif FK asla tek başına yeterli değildir. Sadece bir aracı, bir pusula gibi düşün. Yanına PDD'de, sektör ortalamaları, hatta şirketin borçluluk yapısı gibi başka göstergeleri koymazsan yanlış yönlere sapabilirsin. Özcan kardeşimizin sorduğu konu işte bu yüzden kritik. Çünkü çoğu yatırımcı FK deyince sadece geçmişe bakıyor, bu hisse pahalı deyip kenara çekiliyor. Ama sen geleceğe bakmayı öğrenirsen işte o zaman fark yaratıyorsun. Ve şunu unutma. Bugün fiyatların yüksek gördüğü birçok şirket yarının kar patlamasıyla aslında ucuz olabilir. Ya da tam tersi, bugün ucuz görünen bazı şirketler karları eriyorsa aslında çok pahalıdır. İşte Prospektif FK bu ikilemi çözmek için yatırımcının elindeki en güçlü araçlardan biridir. Borsada yatırım yaparken karşına çıkan kavramların en temel taşlarından biri EPS. Yani hisse başına kazanç. Belki ekranın başında EPS ne demek, neden önemli diye düşündün. Merak etme. Çünkü bu kavram aslında hisse fiyatının gerçek değerini anlamak için olmazsa olmaz. EPS bir şirketin belirli bir dönemde elde ettiği net karın piyasada dolaşan hisse sayısına bölünmesiyle bulunur. Basitçe söylemek gerekirse şirketin cebine giren her lira senin elindeki bir hisseye ne kadar kazanç sağlıyor. İşte bunu gösterir. Örneğin bir şirket 100 milyon TL kar etmiş ve 10 milyon adet hissesi var. EPS 10 TL olur. Bu yatırımcıya doğrudan bir referans noktası verir. Hisse başına ne kazanıyorum sorusunun cevabıdır. Şimdi EPS'i anlamak neden kritik? Çünkü fiyat kazanç FK oranı hisse fiyatını değerlendirmek için EPS'e dayanır. FK hisse fiyatı bölü EPS. Yani EPS'i bilmeden FK'yı yorumlamak gözleri kapalı yatırım yapmaya benzer. Bu noktada aklında net bir şekilde şunu tut. EPS hisse fiyatını anlamanın anahtarıdır. Ve işte burada Prospektif FK'ya geçiş yapıyoruz.
Gelecek dönemler için şirketin kazanç beklentilerini de hesaba katarsak bugünkü fiyatın ne kadar mantıklı olduğunu, hatta ucuz mu, pahalı mı olduğunu görebiliriz. EPS sadece geçmiş karı göstermez. Doğru tahminlerle bir şirketin potansiyelini de bize anlatır. Bu bölümde EPS'in mantığını kavradıktan sonra prospektif FK'yı nasıl hesaplayacağımızı ve bu oranların yatırım kararlarımızı nasıl şekillendirdiğini adım adım izleyeceğiz. Böylece bir hisseyi değerlendirirken sadece fiyat etiketine bakmayacak, gerçek değerini görerek karar verebileceksin. Şimdi gelelim işin en kritik tarafına. Prospektif FK mantığını öğrendik. Ama bu sadece teoride kalırsa bir işe yaramaz. Önemli olan bunu gerçek hayatta, yatırım kararlarımızda nasıl kullanacağımızı bilmek. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Sadece finansal okuryazarlığı arttırmak, temel analizde kullanılan bir yöntemi daha yakından tanımak içindir. Klasik FK ile prospektif FK'yı yan yana koymak. Önce basit bir karşılaştırma yapalım. Şirket A geçen yıl 5 TL hisse başı kar açıkladı. Fiyatı 100 TL, klasik FK 20. Analistler diyor ki önümüzdeki yıl bu şirket 10 TL kar edecek. Prospektif FK eşittir 10. Burada ne anlıyoruz? Şirketin geçmişine bakarsan pahalı ama geleceğine bakarsan ucuz. İşte borsada çok yapılan hata budur. Geçmişe takılıp kalmak. Oysa piyasa geleceği fiyatlıyor. Peki her zaman işe yarıyor mu? Hayır. Çünkü geleceği tahmin etmek kolay değil. Bazı durumlarda şirketin beklentileri tutmaz, karlar düşer, prospektif FK çöker. Örneğin enerji sektöründe bazen öngörülen karlar çok yüksek çıkar. Ama enerji fiyatları düşer ve tüm hesap alt üst olur. O yüzden prospektif FK mutlak bir gerçek değil, bir beklentinin matematiksel ifadesidir. Gerçek hayattan basit senaryo. Diyelim ki Borsa İstanbul'da işlem gören X şirketi var. Fiyatı 60 TL. Son açıklanan hisse başı kar 6 TL. Klasik FK 60 bölü 6 eşittir 10. Güzel, ucuz görünüyor. Ama analist raporları diyor ki önümüzdeki yıl sektör daralacak, şirketin EPS'i 3 TL'ye düşebilir. Prospektif FK 60 bölü 3 eşittir 20. Şimdi tablo değişti. Geçmişe bakınca ucuz, geleceğe bakınca pahalı. İşte yatırımcı burada yanılabiliyor. Başka bir örnek. Şirket Y'nin fiyatı 200 TL. Geçen yılki EPS'i 8 TL, klasik FK 25, pahalı gibi. Beklenen EPS'i gelecek yıl 20 TL, prospektif FK eşittir 10, ucuz gibi. Aynı hisse ama farklı sonuç. İşte prospektif FK'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Sektör ortalamaları ile kıyaslamak, tek başına bir şirketin prospektif FK'sına bakmak da yanıltıcı olabilir. Örneğin bankacılık sektöründe genelde FK oranları 5-6 civarında seyreder. Teknoloji şirketlerinde ise 20-30 normaldir. Çünkü sektörün büyüme dinamikleri farklıdır. Bankacılık daha istikrarlı ama düşük büyümeli. Teknoloji daha riskli ama yüksek büyümeli. O yüzden prospektif FK'ya bakarken mutlaka aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırmak gerekir. Piyasa beklentileri neden önemli? Unutma, prospektif FK'nın temeli beklentiye dayanır. Eğer piyasa çok iyimserse gelecekteki kar tahminleri şişirilir. Eğer piyasa çok kötümserse tahminler olduğundan düşük tutulur. Yani bu oran aslında bize sadece piyasanın o anki ruh halini de gösterir. Yanılma riskine karşı nasıl korunuruz? Tek bir kaynağa güvenmemek. Analist raporlarını çapraz kontrol etmek. Sektör dinamiklerini iyi anlamak. Şirketin geçmiş performansını ve yönetim kalitesini göz önünde bulundurmak. En güzel tarafı ise şu. Eğer doğru kullanırsan prospektif FK sana geleceğin ucuzunu bulma imkanı verir. Yani piyasadaki herkes geçmişe bakarken sen geleceğe bakıyorsun. Bu da sana büyük bir avantaj sağlar. Sonuç olarak prospektif FK yatırımcıya şunu söyler. Geçmişten çok geleceğe odaklan. Çünkü borsa yarını satın alır. Bir şirketin gelecek değerini anlamak istiyorsan sadece klasik FK'ya değil, prospektif FK'ya da bakmalısın. Ama her zaman dikkatli olmalı. Beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorgulamalısın. Unutma, yatırımın en büyük riski beklentilerin gerçekleşmemesidir. Artık EPS'in ne olduğunu ve neden kritik olduğunu biliyoruz. Şimdi bir adım ileri gidelim. Prospektif FK yani şirketin gelecekteki kazanç beklentilerine dayalı fiyat kazanç oranı. Burada amaç sadece geçmiş karlara bakmak değil, şirketin önümüzdeki dönemlerde yaratacağı değerleri de hesaba katmak. Çünkü borsa geleceği fiyatlıyor. Geçmiş tek başına yeterli değil. Prospektif FK'yı anlamak için önce şu soruyu sor. Bu şirket önümüzdeki 12 ayda veya bir sonraki mali yılda ne kadar kar elde edebilir?
Bu tahmini karı önceden öğrendiğimiz EPS formülüne entegre ediyoruz. Örneğin bir şirketin 10 milyon adet hissesi var ve analistler önümüzdeki yıl için toplam 120 milyon TL kar öngörüyor. EPS 120 milyon bölü 10 milyon. Hisse 12 TL. Şimdi diyelim ki hisse fiyatı şu an 144 TL. Prospektif FK eşittir 12. Yani yatırımcı önümüzdeki karın 12 katını ödeyerek hisseyi alıyor. Bu oran hisseyi değerlendirirken kritik bir referans noktası sunar. Piyasa genelinde FK ortalamalarıyla karşılaştırmak hissenin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu anlamamızı sağlıyor. Ama dikkat! Prospektif FK tek başına karar vermek için yeterli değildir. Burada psikoloji devreye giriyor. Yatırımcılar çoğu zaman sadece düşük FK'yı görüp ucuz diye atlayabilir. Ama bu oran gelecekteki kar tahminlerine bağlıdır. Tahminler doğru olmazsa yanlış karar verebiliriz. Bu yüzden analist raporları, sektörel trendler ve makroekonomik göstergeler ile desteklemek şarttır. Bir örnekle somutlaştıralım. Şirket A, önümüzdeki yıl EPS tahmini 15 TL. Hisse fiyatı 180 TL. Prospektif FK eşittir 12. Şirket B, EPS tahmini 8 TL. Hisse fiyatı 120 TL. Prospektif FK 15. Her ne kadar şirket B daha düşük fiyatlı görünse de FK'ya bakınca aslında daha pahalı olduğunu anlıyoruz. Bu noktada yatırımcı fiyat ve değer arasındaki farkı görür ve daha bilinçli karar alır. Ayrıca prospektif FK'nın psikolojik etkisi de büyüktür. Çünkü yatırımcılar artık sadece fiyat dalgalanmalarına odaklanmaz. Şirketin gelecekteki karlılığına güvenerek sabırlı olabilir. Bu kısa vadeli panik ve fırsatçılıktan uzak, soğukkanlı ve disiplinli yatırım davranışını tetikler. Son olarak bu noktada izleyiciye hatırlatmakta fayda var. Prospektif FK ve EPS sadece birer araçtır. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama doğru kullanıldığında bir hisseyi değerlendirirken hem matematiksel hem de psikolojik güven sağlar. Bu bölümden sonra PDDD ve piyasa değerine göre değerlendirmeye geçeceğiz. Böylece yatırımcının bakış açısını genişletecek, yalnızca kar değil şirketin tüm sermaye yapısına bakmayı öğreneceğiz. Artık prospektif FK ve EPS'i öğrendik. Şimdi gelecekteki kazanç beklentisini analiz edebiliyoruz. Ama yatırımcı için tek kriter bu değil. Çünkü bazen kar yüksek olsa da şirketin bilançosu ya da sermaye yapısı sorunlu olabilir. İşte bu noktada PDDD yani piyasa değeri bölü defter değeri devreye giriyor. PDD'de şirketin piyasada ne kadar değer gördüğünü, varlıkları ve borçlarıyla karşılaştırmamızı sağlar. Basitçe söylemek gerekirse şirketin tüm varlıklarını sattığında borçları çıkarıldıktan sonra kalan net değer ile piyasa fiyatını karşılaştırırız. Eğer PDDD1'in altında ise piyasa şirketi defter değerinin altında fiyatlıyor. Birin üzerinde ise piyasa değerini fazlasıyla ödüyor olabilir. Ama dikkat! Burada da tek başına karar vermek risklidir. Örneğin bir şirketin PDDD'si düşük olabilir. Çünkü bilançosunda sorunlar vardır ya da yönetim zayıftır. Yani PDDD yalnızca bir sinyal değil, kararın tamamı olmalı. İşin içine sektörel karşılaştırmalar ve trendler de girmelidir. Bir örnek üzerinden düşünelim. Şirket A, defter değeri 100 milyon TL, piyasa değeri 120 milyon TL. PDDD eşittir 1,2. Şirket B, defter değeri 80 milyon TL, piyasa değeri 60 milyon TL. PDDD eşittir 0,75. Görüldüğü gibi şirket B defter değerinin altında fiyatlanıyor. Bu yatırımcı için fırsat gibi görünebilir ama neden ucuz? İşte burada analiz ve derin araştırma devreye girer. Yönetim sektör trendi ve gelecekteki nakit akış tahminleri PDDD yorumlanmasında kritik olur. PDDD analizinin bir başka avantajı yatırımcıya psikolojik güven vermesidir. Çünkü artık sadece hisse fiyatı iniş çıkışlarına bakmak yerine şirketin tüm yapısına hakim olabiliyorsunuz. Bu panik ve spekülasyondan uzak, bilinçli yatırım davranışları geliştirmek için çok önemli. Ayrıca PDDD ile birlikte prospektif FK'yı karşılaştırmak yatırımcıya iki perspektifi birden sunar. Bir yandan gelecekteki kar potansiyelini, diğer yandan şirketin bilançosundaki değeri. Bu iki göstergeyi bir arada okumak piyasanın sunduğu yanıltıcı sinyallere karşı korur. Unutmayın, PDDD, FK ve EPS tek başına karar vermek için kullanılmaz ama birlikte yorumlandığında yatırımcının şirketi hem matematiksel hem psikolojik olarak anlamasını sağlar. Hayat yatırım gibi.
gibi. Sabır ve doğru adımlar uzun vadede kazandırır. Bugün öğrendik ki bir şirketin fiyatına bakarken sadece rakamlara değil, arkasındaki gerçek değere ve sürdürülebilirliğe odaklanmak gerekiyor. Her bir adım sizi finansal farkındalık ve özgürlüğe biraz daha yaklaştırır. Unutmayın, gerçek zenginlik yalnızca parayla ölçülmez. Hem iç zenginlik yani bilgi, disiplin, özgüven hem de dış zenginlik, finansal güven, yatırım birikimi ve temettü gelirleri bir araya geldiğinde tamamlanır. Kendinize yatırım yapın, öğrenmeye devam edin, hatalarınızdan ders çıkarın ve sabırlı olun. Her küçük adım uzun vadede büyük sonuçlar doğurur. Ve unutmayın, karlı şirket seçmek temettü yolunun anahtarıdır. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, yol haritasıdır. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İç ve dış zenginlik her zaman sizinle olsun. Hoşça kalın.